İnternet hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Bugün tanık olacağınız bu site size bugüne kadar bilinenlerin çok ötesinde şeyler sunuyor. Dünyanın bilinen en büyük illegal sitesi. İnternette dönen uyuşturucu pazarının %70'ine sahip bir yerden bahsediyoruz. Bugüne kadar bilinen en büyük illegal siteler bile bu sitenin sahip olduğu kazancın yanında komik denebilecek sayılara sahipler. Dark Web'in ünlü sitesi Silk Road aktif olduğu 2,5 yıllık süre boyunca toplamda 500 milyon dolar gibi bir para akışına sahipti. Üstelik yalnızca aktif olduğu dönem boyunca değil, bugüne kadar karanlık ağ tarihindeki en yüksek para akışına sahip olan site konumunda bulunuyordu. Her zaman da denildiği gibi yeniler eskileri devirir. Karşınızda karanlık ağın gelmiş geçmiş en devasa illegal sitesi Hydra. 2015'ten 2022 yılına kadar aktif olduğu 7 sene boyunca bu sitede dönen toplam para akışı 5,2 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Döneminin deviyle tanışmaya hazır olun. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi nerede kalmıştık? 2010'lu yıllar Dark Web alanının belki de en şaşalı dönemini yaşadığı yıllar dersek pek de yanlış olmaz. Agora, Silk Road, Alphabay, neredeyse bilinen tüm büyük illegal siteler bu dönemlerde ortaya çıktı. İnternet dünyasına baktığınızda birçok konu konuşulmakta. Bunlardan en popüler olanları da 2010'lu yıllarda Dark Web ve Deep Web diye anılan buzdağının görünmeyen kısımları ile ilgiliydi. Özellikle seri katillerin videolar paylaştığı, şikeli maçların satıldığı, tank ya da envai çeşit silahın satıldığı bir platform olarak geçiyordu. Ama aslında Dark Web bunların çok daha ötesinde yer alıyordu. Bugün yasal olarak birçok yerde gördüğümüz Bitcoin'in ortaya çıkışı bile Dark Web sayesinde mümkün olmuştur. Bitcoin, yani sanal para, daha doğrusu izi sürülemez para. Dünyada yasal yollarla basılmış her para istisnasız takip edilebilir bir konumda bulunuyor. Üzerinde yer alan seri numaralar bir paranın hangi dönem basıldığından nerede basıldığına kadar bizlere birçok şey anlatabiliyor. Ama Bitcoin bunlardan ayrı olarak takibi belki de imkansıza yakın denecek bir konumda bulunuyor. Haliyle internette kendinizi gizlemek ve alışveriş yapabilmek istiyorsanız ihtiyacınız olan Tor benzeri gizlilik sağlayan tarayıcılar ve Bitcoin gibi izi sürülemez sanal paralardır. İşte Hydra'da tam bunların popüler olduğu bir dönemde ünlü uyuşturucu sitesi Silk Road'un kapanmasıyla ortaya çıktı. Üstelik diğer tüm illegal sitelerin aksine Hydra Batı ülkelerinden değil Rusya topraklarından çıkmış bir site. Ama Rusya'dan çıkmış olması sizi yanıltmasın. Tüm dünya ülkelerinde organize bir şekilde işlem yapabildiğiniz ve istediğiniz anda istediğiniz her şeye ulaşabildiğiniz bir yapıda bulunuyor. Aktif olduğu 7 yıl boyunca 17 milyon müşteri ve 19 bin satıcıyla döneminin neredeyse alternatifsiz bir illegal yapısı konumunda bulunuyordu. Yalnızca uyuşturucu değil, sahte paralardan sahte pasaportlara, deşifre edilmiş kredi kartı bilgilerinden el altından satılan sim kartlara kadar Hydra tüm zamanların görülmüş en büyük sarmal düzenine sahipti. Ama bu denli büyük işlemler bile Hydra'nın yalnızca %5'ini kapsıyordu. Daha büyük kısmında ise tahmin edildiği gibi kripto para ve uyuşturucu bulunuyordu. Darknet pazarındaki uyuşturucu ağının %70'ini yöneten Hydra, kara borsada dönen kripto paranın da %80'lik bir kısmını elinde bulunduruyordu. Yüzlerce benzeri site ve oluşumun olduğu bir pazar düşündüğünüzde bu neredeyse koca bir ağın tekelleştiği anlamına geliyor. Üstelik Hydra üzerinde uyuşturucunun yanında kırmızı reçeteli ilaçlardan dışarıda binlerce dolara alabileceğiniz ecza ürünlerine kadar her şey bulunuyordu. Elde edilmiş son kayıtlara göre ilaç ve uyuşturucu alanında toplam 417 bin ürün her gün milyonlarca insana teşhir ediliyordu. Hydra sistematik anlamda diğer birçok muadiline göre oldukça gelişmiş bir yapıda olduğu için site içerisinde müşteriler için birçok farklı imkan da mevcuttu. Örneğin site kuralları, sıkça sorulan sorular ya da sitede size kılavuzluk etmesi ve takıldığınız alanlarda size yardımcı olabilmesi için canlı destek hattına kadar her şeye sahiplerdi. Bu gelişmiş ağ sayesinde Rusya'nın tam 1129 farklı bölgesinde faaliyet gösterebiliyorlardı. En merkezi yerden en ücra köşeye kadar her yere sınırsız hizmet sunma imkanıyla Hydra, bir dönem Rusya'nın çevrim dışı uyuşturucu satışının da önünde bulunuyordu. Aynı zamanda eğer Rusya'da yaşayan ve Hydra üzerinden alışveriş yapan biriyseniz, Hydra size ödeme konusunda iki farklı yöntem sunabiliyordu. Dünyanın her tarafından geçerli olan tek ödeme yöntemi Bitcoin olsa da, Rusya içerisinde
içerisinde alışveriş yapan biri ATM benzeri yerleri bulunan Rus finans şirketi Kiwi üzerinden Bitcoin'lerini nakde çevirebilme imkanlarına sahiplerdi. Hydra ister müşteri isterse satıcı olsun herkes için ayrı ayrı kurallar oluşturmuş ve buna uyulması konusunda da oldukça katı bir tavır ortaya koymuştu. Müşteri bir ürün için ödeme yaptıktan sonra para emanet hesaba alınıyor ve satıcının ürün teslimi gerçekleştikten sonra para satıcıya teslim ediliyordu. Ya da satıcı müşterileri Hydra harici bir satış ağına davet ederse kesin bir dille Hydra üzerinden satış yapmaktan uzaklaştırılıyordu. Bunun yanında tıpkı internetten alışveriş yaparken kullandığınız filtreleme seçeneğine benzer bir özellik de bulunuyordu. Güvenilir ve sertifikalı satıcılar olarak ayrılan satıcılardan birini seçebilir ya da fiyata, ülkeye göre filtreler uygulayarak aradığınız ve almak istediğiniz ürünlere çok daha kolay ulaşım sağlayabilirdiniz. Ama Hydra'da satıcı olmak istiyorsanız siteye ödemeniz gereken bir takım ücretler bulunuyordu. Örneğin Hydra üzerinde satıcı olarak bir mağaza açacaksanız $300 ödemeniz ve her ay mağazanın kira bedeli olarak da $100 bir ödeme satıcı tarafından Hydra'ya yapılmak zorundaydı. Aynı zamanda Hydra müşterilerine vaat ettiği yüksek seviyeli güvenlik açısından müşteri satıcı arasındaki görüşmeyi sitenin kendi sohbet sistemi üzerinden yaptırıyor. Böylece alışveriş sırasında bir operatör tarafından konuşmanın takibi sağlanabiliyordu. Rusya'da 2015'li yıllara doğru artan uyuşturucu ticaretine önlem almak amaçlı devlet gönderim yapılan kargoların içinin kontrol edilmesine karar vermişti. Böylelikle uyuşturucu ticaretine sekte vurmak ve çevrim içi ağlarla satış gerçekleştirmenin önüne geçerek en azından bu alanda rahat bir nefes almayı umuyordu. Ama Hydra döneminin en büyük yeniliklerinden birini ortaya koyarak Rus devletini de bu alanda uzun yıllar boyunca saf dışı bırakmıştı. Hydra ortaya konan bu yasağa dead drop yöntemiyle bir çözüm getirmişti. Müşteri site üzerinden alışverişini tamamlıyor. Kuryeler ürünü müşteriye yakın konumdaki bir adreste ya toprağa gömüyor ya da saklıyor, ardından müşteriye ürünün olduğu yerin fotoğrafı ve konum bilgilerini gönderiyordu. Böylelikle alıcı satıcı gizliliğinin yanında aktif halde bir takas işlemi gerçekleşmediğinden şüphe duyulma olasılığı da neredeyse sıfıra yakın bir duruma geliyordu. Yöntemin işe yaradığı 7 yıl boyunca aktif kalmasından da anlaşılıyordur sanırım. Hydra'yı diğerlerinden ayıran tüm özellikler bunlarla sınırlı değil elbette. Tıpkı yasal sitelerde bulunan inceleme videolarına benzer tarzda sitede çoğu uyuşturucu için yapılmış kalite testlerinden incelemelere kadar, hatta müşterilerin aldığı uyuşturucudan yaşayacağı anlık bir sağlık sorunu anında müdahale gerçekleştirilebilmesi için teletıp sistemlerine kadar her şey mevcuttu. Ya da Hydra aracılığıyla nasıl satış yapılabileceğini öğrenmek kapsamıyla satıcılara verilen online kurslara, müşterilere ürünü nasıl ulaştıracağını öğretmek için kuryelere verilen kurslara kadar Hydra tamamıyla organize bir yerdi. Daha da fazlası, tıpkı Steam üzerinden henüz çıkmayıp ön siparişe açılan oyunlar gibi Hydra'da da belli satıcılar üzerinde henüz piyasaya sürülmemiş olan uyuşturucular için ön sipariş oluşturma seçenekleriniz bulunuyordu. Tüm bu imkanların yanı sıra şaşırtıcı bir şekilde Hydra üzerinde iş ilanları da mevcuttu. Sertifikalı satıcı olarak geçen kitle aynı zamanda uyuşturucuyu yetiştiren satıcılar olarak yer alıyordu. Dönem dönem Hydra üzerinde iş ilanları açarak kendileri adına uyuşturucu yetiştirmek için çalışacak kişilere işe alımlar yapılıyordu. Kapanma dönemine kadar Hydra tüm internet dünyasında geçen ütopik kavramların hepsini içinde barındıran devasa bir illegal alandı. Karanlık ağın içinde daha da karanlık bir yer gibi. Toplamda site içerisinde dönen 5.2 milyar doların yanında yöneticilerinin 25 milyon dolardan fazla komisyon geliri elde ettiği tahmin ediliyor. Bu zamana kadar tarihin gördüğü en büyük online illegal yapı olma özelliğini taşıyan Hydra, bu denli büyük bir ağ oluşturmasına karşın 5 Nisan 2022 yılında ABD ve Almanya'nın ortak yürüttüğü operasyonda Almanya'daki sunucularının ele geçirilmesiyle tamamıyla kapatılmış bir site. Düzenlenen operasyonun Rusya devletine karşı bir yaptırım olduğu konuşulsa da ne yazık ki bununla ilgili ortada somut bir kanıt bulunmamakta. Daha kabul edilebilir olan iddia ise Hydra'nın sahip olduğu büyüme hızı ve geniş ağ yapısı. Dünyanın dört bir yanına uzanmasının yanında müşterilerin GPS'te ürünleri alma sırasında çevredekilerden polislere giden yüzlerce şikayetin olması, Hydra'nın bilinirliğini daha da üst seviyeye çıkarmış ve yalnızca yerel polisler tarafından değil birçok ülke tarafından da izlenmesine sebep olmuştu. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte kurucu ortaklarından biri olarak kabul edilen 30 yaşındaki Dmitri Pavlov tutuklandı. Şu ana kadar yönetici kısmından gerçekleştirilen tek tutuklama
açıklamada bu yönde. Bu ağın içinde yer alan herkes yakalanır mı bilinmez. Ama bilinen bir şey varsa o da kapatılan her büyük illegal sitenin ardından yerini daha büyük bir illegal yapının alacağıdır.